Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir gelin tacı ile birlikteyiz. Hep birlikte bir gelin tacı yapacağız sizlerle. Farklı boyutlarda bu şekilde dallar hazırladım. Farklı boncuklar kullanarak bu dalların yapımını videonun sonuna bıraktım arkadaşlar. Oradan bunların tek tek yapımlarını size göstereceğim ama şimdi hemen bu şekilde yapımına geçmek istiyorum. Bu arada bu ortada kullanacağımız tel 22 santim boyunda. Ben 4 kat 40 numara teli 4 kat yaparak kıvırdım ve bu şekilde hazırladım. Ama elinizde varsa eğer daha kalın teliniz, onu da kullanabilirsiniz. Ben böyle hazırladıktan sonra en baş kısmına bir tane bu şekilde yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Böyle dolayarak uç kısmını, kalınlık oluşturmaması için ben bunu burada kesmek istiyorum. Çünkü dalların hepsi çok fazla kalınlık oluşturacak. O yüzden ortada çok fazla tel bırakmayalım ve bu şekilde monte ettiğimiz her dalın ucundaki teli, fazla teli keselim. Şimdi buradan bir tane dalımı almıştım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa geçtim ve buradan aldım. Bakın bu şekilde dallarımızın hepsini monte ederek gideceğiz ve en sonda size dediğim gibi nasıl hazırladım bu dalları, hangi boncuklarla yaptım, onları göstereceğim. Bu diğer yaptığım tekniklerden farklı bir teknik olacak, farklı bir çalışma olacak arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tabii ön hazırlığı uzun sürüyor. Fakat bu şekilde monte etme aşaması da daha kısa oluyor. Farklı tekniklerde yapabiliriz aksesuarlarımızı ama bugün sizlere ben bu tekniği göstermek istedim. Siz de eğer üreterek mutlu oluyorum, hem de aile bütçesine katkı sağlamak istiyorum diyorsanız, isterseniz aksesuar yapımı ya da kendinize uygun farklı işlerde üreterek daha mutlu, daha güzel bir gün geçirmeyi sağlayıp hem de aile bütçenize katkıda bulunabilirsiniz diyorum. Gerçekten güzel zamanlar geçiyor bu şekilde uğraşlarla. Ben severek yapıyorum arkadaşlar. Zaten bu videoyu izliyorsanız eminim siz de bu işi yapmaktan zevk alıyorsunuzdur. Şimdi araya 6 numara kristallerden dal hazırlamıştım ben bu şekilde. Şimdi dallarımızın arasına hep bu 6 numara kristalden dallarımızı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hep tellerimi keserek gidiyorum. Çünkü bu orta kısım çok kalın oluyor. Onun kalın olmasını istemediğimiz için bu şekilde kesiyoruz. Evet, bu şekilde oluşmaya başladı aksesuarımız.
Ben bunu sonuna kadar, tabi video çok uzayacağı için çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Karşılıklı 2 tane bu taraftan, bu dalın tabi yapımını size göstereceğim. Buradan alıyorum. Daha sonra karşılıklı olarak bu 6 numara kristalimi yerleştiriyorum. Ondan sonra diğerine geçiyorum. Aralara da hep bu kristali yerleştirerek ilerliyorum. Telimi tamamladıktan sonra sizlere orta kısımda bazı farklı işlemlerimiz var. Onları da göstereceğim. Ben arkadaşlar bu kısmı, bu başladığımız noktayı orta kısma kadar getirdim. Yaklaşık orta noktaya yakın bir yerde bıraktım. Ve diğer uçtan başladım aynı şekilde. Bu uçtan da ortaya doğru yine geleceğim dallarımı ekleyerek. Ve bu orta kısmı için ben bu dalların biraz daha uzun olanlarını hazırladım. 4 tane. Bunlarla biraz daha böyle orta kısmı daha genişletmeyi planladım. Ortaya geldiğimizde bunu da nasıl yerleştireceğimizi sizlere göstereceğim. Nasıl yapabiliriz diye hep birlikte bakacağız. Arkadaşlar bu şekilde hazırladık. Orta kısmı için 4 tane dal yaptım demiştim. Daha uzun. Fakat ben bunları denedim. Ve bu şekilde birer tane kullansak yeterli olacak diye düşünüyorum. Yani ortasında bir tık daha uzun, karşılıklı 2 tane dal kullanacağım. Ve aksesuarımızı tamamlayacağız. Daha doğrusu şöyle tam olarak bitmiyor. Orta kısmı da yine bu parlak beyoğlu taşlarından hazırladığım çiçekler var. Onları yerleştireceğim. Şimdi ben bu dalları yerleştirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde aksesuarımız hazır. Sadece orta kısmına bu beyoğlu taşlarından ekleyeceğiz şimdi. Bunları da nasıl yaptığımı yine göstereceğim size. Şimdi şu aralara yerleştireceğiz bu taşlardan ve aksesuarımız tamamen bitmiş olacak. Aksesuarımızı hazırladık arkadaşlar bu şekilde. Yakından göstereyim sizlere. Şimdi de dallarının yapımına geçelim. Aksesuarın yapımı için bu 4 farklı dalı kullandık. Bunları birleştirerek yaptık aksesuarımızı. Şimdi hemen bunların yapımına geçiyorum. Öncelikle bu 6 numara kristalle yaptığım dalı hemen göstereyim sizlere. Telimde küçük bir boşluk bırakıp hemen kristalimi kıvırıyorum bir tanesini. Diğerine geçtim. Arada 2 sefer döndürdüm. Ve bu şekilde sağlı sollu yerleştirerek, arada da 2-3 sefer döndürerek toplamda 6 tane kristali yerleştiriyorum dalıma. Son olarak bir tane daha ekleyeceğim ve 6 tane olacak. Evet, bu şekilde 6 tane yaptıktan sonra telimi kesiyorum ve diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer dalımız da bu arkadaşlar. Şimdi hemen bunun yapımını göstereceğim sizlere. Bu şekilde gümüş kum boncuktan daha büyük boncuklarım var. Onları telime geçirdim. Beş 6 tanesini telimde birazcık boşluk bırakıyorum ve 5-6 tanesini bu şekilde kıvırıyorum. Küçük bir çiçek oluşturacak şekilde. Bakın, minik.
3 tane bu boncuklarla bu şekilde çiçek oluşturdum. Küçük bir çiçek yapıyorum. Bu şekilde 3 tane yaptıktan sonra bir tane bu parlak kasalı dikme taşlarımızdan bir tane ekliyorum arkadaşlar. Ve bunu buraya yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar bu küçük taşlarımızdan böyle kısa olacak şekilde bir çiçek daha oluşturuyorum. Ve bir tane de şimdi uzun yapacağım hiç kıvırmadan telimi. Bir tane de uzun yapıyorum. Şimdi kıvırdım. Ve bu uzun arpa incilerimizden 3 tane telime geçirdim. Bakın. 3 tane arpa inci geçiriyorum. Birazcık boşluk bıraktım telimde. Ve bu 3 taneyi bir dal oluşturacak şekilde, küçük bir dal oluşturacak şekilde böyle kıvırarak buraya monte ettik. Bakın böyle. Şimdi birkaç kez kıvırdıktan sonra tekrar küçük boncuklarla devam ediyorum. Burada yine bir kısa, bir de uzun dal yapacağım. Birkaç kez çevirdikten sonra şu kısımda tekrardan karşısına bir kısa bir uzun dal daha yapacağım. Bakın bu şekilde oluşturdum. Ve şimdi 2 tane daha arpa inci ilave edeceğim. Ve ondan sonra dalımız tamamlanmış olacak ve diğerine geçeceğim hemen. Burada da yine bir tanesini kısa yapıyorum. Diğerini uzun yapıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar dalım tamamlanmış oldu. Hemen diğerine geçeceğim şimdi. Bir diğer dalımız bu arkadaşlar. Şimdi hemen bunun yapımını göstereceğim size. Yine telimde bir miktar boşluk bıraktım. Bu şekilde. Diğeriyle aynı şekilde yapmaya başlıyorum. Yine 3 tane ufak çiçek oluşturacağım. Bu şekilde. Bu 3 taneyi oluşturduktan sonra yine diğeriyle aynı olacak üst kısım. Bir tane bu kasalı dikme taşlarımızdan, parlak taşlarımızdan ekliyorum. Daha sonra bunlarla ufak taşlarla devam ediyorum. Şöyle bir tane kısa ve bir tane de uzun bir dal yapacağım. Evet. Bir kısa bir uzun yaptık.
Şimdi çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısa ve uzun yaptığımız dalımızın yanına, hemen altına bir tane arpa inci ilave ediyorum. Aynı tarafa bir tane arpa inci koydum. Bakın, bu tarafa bir tane arpa inci koydum. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Diğer tarafına bir kısa, bir de uzun, bu küçük boncuklarla yine birer tane çiçek oluşturacağız. Yaprak oluşturacağız. Bu şekilde. Karşısına da yine aynı şekilde bir kısa bir uzun yapıyorum. Siz tabi istediğiniz boncuklarla, farklı farklı boncuklar kullanarak bu teknikle çok farklı aksesuarlar, farklı ve güzel aksesuarlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Farklı renklerini, farklı boncuklarla farklı formlarını hazırlayabilirsiniz bu teknikle. Ben sadece hani bu tekniği nasıl yapabileceğinizi, nasıl uygulayabileceğinizi göstermek istedim sizlere. Şimdi son olarak bunun bu bitiş kısmına da bir tane taş ekliyorum. Bu parlak taşlarımızdan bir tane ekledim. Ve bu dalım da hazır. Şimdi son dalımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu ortada kullandığım uzun dalın yapımını göstereceğim size. Burada biraz fazla boşluk bırakabiliriz telimizde. Yine diğerleri gibi 3 tane yuvarlak oluşturuyorum. Daha sonra bir tane parlak taş ilave edeceğiz. Taşımızı ilave ediyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi arpa boncuk ilave ettim bir tane. Bir tane arpa boncukla burada bir dal oluşturdum. Çok uzun olmayacak şekilde. Şimdi 2 kez kıvırıyorum. Ve bu kez 2 tane arpa boncuk ilave ediyorum. Burada bir tanesini şöyle kısa, bir tanesini de uzun yapıyorum. Diğer tarafa doğru yatırdım. Şimdi 2 kez döndürdüm. Bir tane bu şekilde yaprak oluşturdum. Tekrar 2 kez döndürdüm. Ve bu sefer biraz boşluk bıraktım telimde. 3 tane yaprak olacak şekilde burayı hazırlıyorum. Bakın böyle üçlü bir dal hazırladım burada. Onu da yine bu tarafa doğru yatırdım, diğer tarafına. Şimdi tekrar döndürüyorum.
Bu araya bir tane yuvarlak inci koymuşum. Onu da hemen ilave ediyorum. 5 numara yuvarlak incimden bir tane ilave ettim. Siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Aslında bu elimde olduğu için bu dal. Ben bunu kullanmak istemiştim. Yoksa aksesuarda yuvarlak inci yok biliyorsunuz. Ben bu şekilde onu koyduktan sonra şöyle bir kısa bir de uzun dal yapıyorum tekrar. Şimdi şunların dip kısmına da yine bir tane parlak taş ilave ediyoruz. Geçiremedim şu an. Evet. Bunu da buraya koyduktan sonra burada tekrar üçlü bir dal oluşturacağım. Aynı boncuklarla devam ediyorum. Yine az önce yaptığımız gibi böyle 3 tane yaprak yapıyorum. Ve dalımız oluştu. Bu şekilde yaptıktan sonra 2 kez çevirdim ve diğer tarafına 2 tane arpa inci yerleştiriyorum. Bu da tamamlanmak üzere. Şöyle bir tane bu küçük boncuklardan yaprak yaptım. Karşı tarafına yerleştirdim. Ve en sonuna da yine bir tane yuvarlak inci yerleştirdim. 5 numara. Ve bu şekilde aksesuarın dallarını hazırlamış olduk arkadaşlar. Montaj aşamasını zaten göstermiştim en başta. Bu dallardan yeteri kadar yaptıktan sonra uzunluğuna göre tabii ki siz bunu ayarlayabilirsiniz.